Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1,5-2 yaşındaki çocukların kullanabileceği büyüklükte mont gibi çok güzel bir hırka çalışması yapacağız. Hırkamızı örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi rahatlıkla örebilecekler. Tamamını dikişsiz öreceğiz. Dikişli örmek isterseniz videonun ilerleyen bölümlerinde ne yapmanız gerektiğini anlattım. Zaten dikişsiz sadece kollar örülecek arkadaşlar. Robadan başlayacağımız için beden otomatikman zaten dikişsiz olacak. Şimdi arkadaşlar kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. İp olarak Nakon'un Sport Wool ipini kullanacağız. 4 yumak almanız yeterli arkadaşlar. Bu arada rengi kemik rengi diye geçiyor. Yani inanılmaz güzel bir renk arkadaşlar. İnanın kameraya yansımıyor bu renk. Mutlaka mağazada gidip görmenizi tavsiye ederim. 3 paket daha alacağım. Stoklamayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten rengine bayıldım. Gramajını da söyleyeyim hemen. 100 gram ağırlığında, 120 metre uzunluğunda bir ip. %25 yün, %75 premium akrilikten oluşuyor. Şiş olarak 5,5 numaralı misinalı şiş kullanacağım arkadaşlar. Eliniz çok sıkıysa 6 numarada şiş kullanabilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak bu güzelliğin yapımına başlayalım. Klasik ilmek atma yöntemiyle şişime 52 tane ilmek attım. Bu 52 ilmeğimi hem örgümün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğim. Ben 2 diş ördüm arkadaşlar. Haroşa örgüyü zaten birçoğumuz biliyoruz. O yüzden videonun bu bölümünü çok fazla uzatmayacağım. Ben haroşayı düz örgülerle örüyorum arkadaşlar. Yani hem örgümün ön yüzünde düz hem de arka yüzünde düz olarak örüyorum. Ama haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarımız da var. O da haroşa arkadaşlar. Yani sonuçta görüntü aynı. Siz hangisini kullanıyorsanız, yani düz örgü kullanıyorsanız hem örgünüzün ön yüzünde düz hem de arka yüzünde düz olarak öreceksiniz ilmeklerinizi. Ters örgüyle örmek daha kolayınıza geliyorsa da hem ön yüzünüzü hem arka yüzünüzü ters olarak öreceksiniz. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir 7 cm uzunluğa gelene kadar bu 52 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 52 ilmeğimi 7 cm uzunluğa gelene kadar haroşa olarak ördüm. Haroşa dişlerimin sayısı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 haroşa sırası örmüşüm. Şimdi arkadaşlar örgümüzün ipli kısmına geçmek için yine bu yakamızın ön yüzünü de haroşa olarak öreceğiz. Robamızı yakamızın arka kısmında kuracağız. Yani yakamızın arka tarafı robamızın ön yüzü olacak. Şimdi sıra sonuna kadar haroşalarımızı örelim. Evet arkadaşlar, yakamı sıra sonuna kadar yine haroşa olarak ördüm. Bakın ipli kısmımdayım. Şimdi burası bizim yakamızın ön yüzü. Burası da yakamızın arka yüzü, ipli kısmımız. Ama bu ipli kısım arkadaşlar bizim robamızın ön yüzü artık. Bunun nedeni de yakamızı bu şekilde katladığımızda yakamızın ön yüzünün dışarıda olması için robamızı yakamızın arka tarafından başlatacağız. Dediğim gibi robamızın ön yüzü bu ipli kısmımız olacak bizim. Bir tane ayraç takalım arkadaşlar. Yine kafanız karışmasın. Bakın burası ipli kısım. Birazdan buradan robamızı örmeye başlayacağız. Buraya bir ayraç takalım. Burası bizim artık örgümüzün ön yüzü. Şimdi 4 tane ilmek artış yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Bu artırmış olduğumuz ilmeklerle birlikte toplam 7 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Buraya bir ayraç takıyorum. Burası benim ilik düğme kısmım arkadaşlar. Burada sadece sırası geldikçe ilik açılacak. Onun dışında farklı bir işlem yapılmayacak. Hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa olarak örülecek. Şimdi roba ayrımlarımızı da yapalım. Şimdi yakamızda arkadaşlar yaka düşürme tekniği uygulayacağız. Yaklaşık bir 3 sıra falan kısa satır uygulayacağız. O yüzden bu kenar artışlarını bu işlemi tamamladıktan sonra yapacağız. Kenardaki 7 haroşamı ördüm. Şimdi buradan 6 tane ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4, 6. Yanına ayracımı takıyorum. Arada bir tane ilmeğim var. Kol bedenim içinde yine 6 tane ilmeğimi ayıracağım. 2, 4, 6. 6 ilmeğimi ayırdım.
Yanına ayraç takıyorum. 2 ayraç arasında da bir tane ilmeğim var. Onun da yanına yine ayraç takıyorum. Şimdi 18 tane ilmeğimi arka bedenim için ayıracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hemen ayracımızı takalım. Şuradan yine bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18'in yanına bir ayraç taktım. Arada bir tane ilmeğim var. Onun da yanına hemen ayracımı takıyorum. Diğer kol bedenim için 6 tane ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4, 6. Yanına ayracımı takıyorum. Arada yine bir tane ilmeğim var. 6 tane de ilmek yine ön bedenim için ayıracağım. 2, 4, 6. Bunun 7 tanesi haroşa arkadaşlar. Yani toplamda 13 tane ilmeğimiz var ön bedenimizde. 6 tanesinde normal modelimizi uygulayacağız. 7 tanesi de haroşa olarak örülecek. 3 tane burada kaldı. 4 tane de bu taraftan. Dönüşlerimiz tamamlandığında artışlarımızı yapacağız. Kenardaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak örmüştük. Şimdi örgümüzün ön yüzünde, her ön yüzümüze geldiğimizde bu ayraçların arasındaki bir tane ilmek var ya arkadaşlar. Bu ilmekleri düz örgü olarak öreceğiz. Ön yüzlerde de ayraçların sağından ve solundan artış yapacağız. Arka yüzlerimizde de bu ayraç aralarındaki ilmeklerimizi, ön yüzde düz ördüğümüz ilmeklerimizi arka yüzde ters öreceğiz. Onun dışındaki ilmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Şimdi ön yüzümde olduğum için haroşalarımı örerek devam ediyorum ayracıma kadar. Arka yüzlerde artırma işlemi yapılmıyor arkadaşlar. Sadece ön yüzlerde. Haroşalarımı ördüm. Ayracıma geldim. Bir tane artış yapacağım. Artışlarınızı bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi buradan ilmek kaldırıp da yapabilirsiniz. Artışımı yaptım. Ayracımı alıyorum bu tarafa. 2 ayraç arasındaki ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ayracımı aldım diğer tarafa. Şimdi yine buradan da bir tane artış yapacağım. Ayracımın sağından ve solundan artışlarımı yaptım. Şimdi diğer ayraçlarıma kadar yine haroşa olarak devam ediyorum. Ayracıma geldim. Artışımı yapıyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. 2 ayraç arasındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine bir tane artış yapıyorum. Ve ayraçlarıma kadar haroşa olarak devam ediyorum. Bu geri dönüşlerimizin tamamını birlikte yapacağız arkadaşlar. Çünkü önemli. Ayracıma kadar haroşalarımı ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Ayracımı aldım buraya. Bir tane düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine bir tane artış yapıyorum. Ve yine haroşa olarak devam ediyorum. Ayracıma geldim. Bir tane artış yapıyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artış yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, bu kenarda 3 tane ilmeğimiz var. 4 tane artış yapacağız. Dönüşlerimiz bittikten sonra burada 7 tane ilmeğimiz olacak. Bu bizim kenar patımız olacak. Kenar patımızdan sonra burada 2, 4, 6 tane ilmeğimiz var. Bu 6 ilmeğin 2 tanesini artışımızı yaptık. Yine haroşa olarak örüyoruz. 1, 2. Diğer 4 tanesini örmeden geri dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi bu ilk ilmeğime bana bakan kanadından giriyorum ve şişimden çıkarıyorum. İpim bakın burada, benden tarafta. Bu ipimi alıyorum. Önden arkaya doğru bu şekilde gerdirerek bırakıyorum. Tek ilmek 2 ilmekmiş gibi görünüyor. Bu işlemi yaptıktan sonra haroşa olarak devam edeceğim. Arka yüzüme dikkat etmem gereken tek şey, bu aradaki ilmeklerimi ters öreceğim. Ayracımı aldım bu tarafa. Ayraç arasındaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve yine haroşa olarak devam ediyorum. Dediğim gibi arka yüzlerimizde artırma işlemi yapılmıyor. Roba artışları sadece örgülerin ön yüzünde yapılır. Ayracımın arasındaki ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Ayracıma geldim. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum.
Ve tekrar haroşa olarak devam ediyorum. Ayracımın arasındakini ters örüyorum. Geri dönüş yapacağımız yere geldik. Kenarda arkadaşlar 7 tane haroşamız var. 7 haroşamızdan sonra da burada 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz var. Çünkü bir önceki sırada artırma işlemi yapmıştık. Şimdi ayracımızdan sonra 1, 2 ve 3 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Geri dönüyoruz. İpimi arkadan öne aldım. Yine bakın bu şekilde ön kanadından giriyorum ilmeğime. İpimi önden gerdirip arkaya alıyorum. Bakın 2 tane ilmek görüntümü elde ettim. Burası örgümün ön yüzü olduğu için ayraçlarımı gördüğümde artışlarımı yapacağım. İlmeklerimi haroşa olarak ördüm. Bakın ayracımdayım. Bir tane artış yapıyorum. Aradaki ilmeğimi ön yüzümde olduğum için düz olarak örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Yine diğer tarafından da bir tane artış yapıp haroşa olarak devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine bir tane artış yapıyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Örgü bilen arkadaşlarımızın ayraç kullanmasına gerek yok. Çünkü burada bakın ayraç arasındaki ilmeği düz örüyoruz. Diğerleri haroşa. Belli zaten nereden artış yapacağınız ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarım ayraç mutlaka kullansınlar. Ayracıma geldim. Artışımı yapıyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Diğer taraftan da yine bir tane artış yapıyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Ayracıma geldim. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine bir tane artış yapıyorum. Artışımı yaptıktan sonra 1, 2 tane haroşamı ördüm. Bunu da haroşa olarak öreceğim. Bir önceki sırada arkadaşlar biliyorsunuz bu geri dönüş yaptığımız ilmeğimiz. Bakın ikili ilmek gibi duruyor. Halbuki bu tek ilmek. Bu ikisinin içerisinden giriyorum bu şekilde. Ve bu ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi 2 tane daha ilmek dahil edeceğim. 1, 2. Bu 2 ilmeği de haroşa olarak ördüm. Burada 2 tane ilmeğim kaldı. Dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. İpim kendimden tarafta. İlmeğimi ön kanadından giriyorum. Şimdiden çıkarıp ipimi arkadan gerdirerek ön alıyorum. 2 tane ilmek görüntüsü elde ettim. Örgümün arka yüzünde olduğum için yine haroşalarla devam edeceğim. Sadece ayraç arasındaki ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. Hızlıca öreyim arkadaşlar. Geri dönüş yapacağımız yere kadar. Sadece haroşa örgü örüyorum gördüğünüz gibi. Ayraç aralarını ters örüyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için herhangi bir artırma işlemi yapmıyorum. Devam ediyorum. Ayracıma geldim. Ayraç arasındaki ilmeğimi ters ördüm. Ve devam ediyorum haroşa olarak. Ayracımı aldım. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ayracımı taktım. Bakın arkadaşlar burada da yine burada bir tane geri dönüş yaptığımız ilmeğimiz var. İkili gibi görünüyor. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3 tanesini haroşa ördüm. Dördüncü değil haroşa öreceğim. Ama bakın bu ikili ilmeğim bu şekilde giriyorum. Ve haroşa olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi dahil edeceğim. 1, 2. Burada kaldı 2 tane ilmeğim. Geri dönüyorum. Aynı şekilde bakın giriyorum. İpimi arkadan ön tarafa alıp
Devam ediyorum. Bakın burası benim örgümün ön yüzü. O yüzden ne yapıyorum? Artışlarımı yapıyorum. Ayracıma kadar haroş olarak ördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artış yapıyorum. Ve haroş olarak devam ediyorum. Ön yüzlerinizde artışlarınızı yapmayı unutmayın. Ayracıma geldim. Artışımı yapıyorum. Ayraç arasındaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine bir tane artış yapıyorum. Ve devam ediyorum haroş örgülerle. Ayracıma geldim. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Diğer taraftan da yine bir tane artış yapacağım. Ve devam ediyorum haroş olarak. Artışımı yapıyorum. Ayracımı aldım buraya. Aradaki ilmeğimi düz ördüm. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Şimdi yine geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Bir tane ilmeğimizi artırdık. 1, 2, 3, 4, 5. Artırdığım ilmekten sonra 5 tane ilmeğimi haroş olarak ördüm. Bakın burada yine dönüş yaptığım ilmeğim var. Bu ilmeğim ikili ilmek gibi görünüyor. Bu ilmeğimi de yine haroş olarak örüyorum. Buradan girdim. Diğer tarafından çıktım. Haroş olarak ördüm. Yani burada bir tane artış yaptım. 2, 4, 6 tane ilmeğimi haroş olarak ördüm. Bu tarafta da 2 tane haroş ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi de yine haroş olarak örüyorum. Ve geri dönüyorum. İpimi kendimden taraf alıyorum. Yine bir önceki dönüşlerde yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İpimi arkaya aldım, gerdirip 2 ilmek görüntüsü elde ettim. Ve örgümün arka yüzünde olduğum için haroş olarak devam ediyorum. Son kez söylüyorum. Örgünün arka yüzünde artırma işlemi yok arkadaşlar. Ayracımı aldım bu tarafa. Ayraç aralarındaki ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde ters örüyorduk. Diğer ilmeklerimizin tamamını haroş olarak örüyorduk. Devam ediyorum şimdi. Son dönüşümüzü yapacağız. Ayracımı aldım. İlmeğimi ters ördüm. Ve haroş olarak devam ediyorum. Geri dönüşlerimiz bittiğinde çok rahat bir şekilde öreceksiniz. Ayracımın arasındaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve haroş olarak devam ediyorum. Ayracımı aldım. Ters örüyorum ilmeğimi. Ve yine haroş olarak devam ediyorum. Ayracımızdan sonra 2, 4, 6 tane ilmeğimizi haroş olarak ördük. 7. ilmeğimiz arkadaşlar geri dönüş yaptığımız ilmeğimiz. Bakın ikili gibi görünüyor. Bu ilmeğime giriyorum. Bu şekilde ikisini birlikte haroş olarak örüyorum. Burada ayracımızın bu tarafında 2 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeğimizi de yine haroş olarak örüyoruz. Bu taraftaki 7 tane ilmeği örmeden dönüyoruz. Yine bakın aynı şekilde ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzümde olduğum için artık artış yapacağım. Haroşalarımı ördüm ayracıma kadar. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın zaten yeri belirgin arkadaşlar. Diğer taraftan da yine artışımı yapacağım.
Haroş olarak devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Hemen artışma yapıyorum. Ayraç arasındaki ilmeğimi düz örüyorum. Diğer tarafından da yine bir tane artış yapıp haroş olarak devam ediyorum. Ayracıma geldim. Artışma yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışma yapıp yine haroş olarak devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Artışımı yaptım. Aradaki ilmeğimi düz ördüm. Ayracımın diğer tarafından da yine artışımı yapıyorum. Ve haroş olarak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, ayracımdan sonraki ilmeğim ikili gibi duran ilmeğim. Bu ilmeğimi de yine haroş olarak örüyorum. Ayracımı bu tarafa alıp 3 tane ilmeğimi de yine haroş olarak örüyorum. Şimdi buradan da artış yapacağız. 4 tane 1, 2, 3 ve 4. Örgümüzün arka yüzünü döndük. Artık kısa satır çalışması yapmayacağız arkadaşlar. Bitirdik. Normal örmeye devam edeceğiz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 7 tane ilmeğimizi haroş olarak örüyoruz. Kenar ilmeklerimiz bunlar, biliyorsunuz. Arka yüzümüzde artırma işlemi yapmadığımız için haroş olarak devam edeceğiz. Sadece ayraç aralarındaki ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. Ayracıma kadar haroşalarımı ördüm. Ters örüyorum. Ve haroş olarak devam ediyorum. Ayraç arasındaki ilmeğimi ters ördüm. Devam ediyorum haroşalarımla. Ayracımı aldım. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve yine haroşalarla devam ediyorum. Geri dönüş yaptığım ilmeğime geldim arkadaşlar. Bu ilmeğimi de yine aynı şekilde, bakın bu şekilde girdim ikisine. Aslında bu tek ilmek. Girdim böyle. Ve onu da haroş olarak ördüm. Kenardaki ilmeklerimi de yine haroş olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, artık geri dönüş işlemi yapmayacağız. Ön yüzlerimizde artışlarımızı yapacağız. Arka yüzde de aradaki ilmeklerimizi ters öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi haroş olarak öreceğiz. Şimdi bir ön yüz, bir arka yüz göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra zaten ilk açacağız. İlk açmayı da göstereceğim. Şimdi bu ön yüzde ve arka yüzde ne işlem yapıyorsak aynı işlemleri tekrarlayarak robanızı öreceksiniz. O yüzden lütfen iyi izleyin. Çünkü bunun tekrarı olacak. Yani ne yapıyorsak şu an ön yüzde aynısını yapacaksınız ön yüzlerinizde. Arka yüzde de ne yapıyorsak aynılarını arka yüzlerinizde yapacaksınız. Kenarlarımıza ayraç taktık ama arkadaşlar zaten robamız bitene kadar haroş olarak öreceğimiz için ayraçları çıkartabilirsiniz. Ama ben örgüye yeni başlayan arkadaşlar için çıkarmayacağım.
Şimdi roba artış yerime kadar örgümün ön yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Artışlarımızı örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Bakın ayracımı gördüm. Hemen ne yapıyorum? Artışımı yapıyorum. Ayraç arasındaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da yine artışımı yapıyorum. Ve diğer ayraçlarıma kadar haroşa olarak devam ediyorum. Bazen söylüyorsunuz yani bu artış yerlerini çok göstermiyorsunuz diye. Aynı işlem arkadaşlar, neyini göstereyim yani sürekli. Bakın haroşa olarak devam ediyorum. Ayracımı gördüm. Ne yapıyorum? Hemen bir tane artış yapıyorum. Ayraç arasındaki ilmeği düz örüyorum. Ayracı aldım bu tarafa. Diğer tarafından da yine bir tane artış yapıyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Yani bunu 10 sıra göstersem bir şey değişecek mi arkadaşlar ya? Bazen gerçekten çok acımasız yorumlar yazıyorsunuz. Üzülüyorum. Evet, ayrıcımıza yaklaşıyoruz. İlmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Ayrıcıma geldim. Hemen ne yapıyorum? Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayrıcımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Devam ediyorum haroşa örgülerle. Ayracımı gördüm. Artışımı yapıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın diğer tarafından da artışımı yapıyorum. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Arkadaşlar yalnız bakın, bu başa ve sona taktığımız tek olan ayraçların kenarlarından artırma işlemi yapmıyoruz. Dilerseniz onları çıkarın. Kafanız karışmasın. İlik düğme kısmımızı belirlemek için olan yerler arkadaşlar buralar. Ayracımı aldım bu tarafa. Ve yine kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzlerimizde arkadaşlar sadece haroşa örgü örüyoruz. Artırma işlemi yapmıyoruz. Ayraç aralarındaki tek olan ilmekleri ters örgü olarak örüyoruz. Onun dışında farklı bir işlem yapmıyoruz. Bakın haroşalarımı ördüm. Ayracımın arasındaki ilmeğimi ters örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa ve haroşa olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreyim arkadaşlar. İliğimizi de açalım birlikte. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk iliğimi açacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi de birlikte alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. Ve artık haroşa olarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, örgümüzün ön yüzünde birlikte ilk iliğimizi açtık. Bundan sonraki iliklerimizi de 8 haroşa sırası arayla az önce gösterdiğim gibi örgümüzün ön yüzünde açacağız. Roba artışlarının artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Her örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde bu ikili olan ayraçlarımızın sağından ve solundan artışlarımızı yapacağız. Arasındaki ilmekleri de düz örgü olarak öreceğiz. Zaten bakın arkadaşlar, birkaç sıra birlikte ördüğümüz için ayraçlarımızın arasındaki ilmeklerimiz düz. Onun dışındaki ilmeklerimizi de haroşa olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzlerinde de bu ayraç aralarındaki ön yüzde düz ördüğümüz ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzlerinde ters öreceğiz. Onun dışında arka yüzde artırma işlemi yok. Kalan ilmeklerin tamamı haroşa olacak. Roba artışlarımızı artış yapmaya başladığımız yerden itibaren 12 cm uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ben kaç sıra artış yaptığımı ölçümü tamamladığımda zaten sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar ölçümüzü tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, robamı tamamladım. Artış yapmaya başladığım yerden itibaren 12 cm uzunluğa gelene kadar roba artışlarımı yaptım. Şimdi bedenlerimdeki ilmek sayısını da söyleyeyim. 29 tane ilmek ön bedenimde var. Arada bir tane ilmeğim var. 38 tane kol bedenimde ilmeğim var. Arada bir tane ilmeğim var.
51 tane arka bedenimde ilmeğim var. Arada bir tane ilmeğim var. Yine diğer kol bedenimde de 38 tane ilmeğim var. Arada bir tane ilmeğim var. Diğer ön bedenimde de 29 tane ilmeğim var. Artık model kurulumumuzu yapacağız. Robada herhangi bir artırma işlemi yapmayacağız ve beden ayrımlarımızı yapacağız. Benim gibi dikişsiz örecekseniz kol bedenlerini en son öreceksiniz. Dikişli örecek arkadaşlarım da biraz ilerletsinler videoyu. Kol bedenine modeli nasıl uygulamışım baksınlar. Önce kol bedenlerini örsünler. Daha sonra bu yaptığımız işlemleri yapsınlar. Şimdi kol bedenimde takılı olan ayracıma kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Ayracıma kadar öreyim. Ayracımın bulunduğu yere kadar ön bedenime ait ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı çıkarıyorum. İki ayracımın arasında bulunan düz ilmeği ön bedenime dahil edeceğim. Düz olarak örüyorum. Diğer ayracımı da çıkardım. Şimdi arkadaşlar buradaki ilmeklerimiz kol bedenimize ait ilmeklerimiz. Ayracımıza kadar bu ilmeklerimizi ipimizin üzerine alacağız. Ben şimdi tığ ile arkadaşlar örerek bunu bekleteceğim. Bu aradaki ilmeği de düz ilmeği de arka bedenime dahil edeceğiz. Eğer dikişli örecekseniz sizler de ön bedeni bu şekilde öreceksiniz. Buradaki ilmeği ön bedene dahil edip önce bu kol bedeninizi örüp tamamlayacaksınız. Daha sonra buradan sonra yaptığımız işlemleri yapacaksınız. Şimdi ben arkadaşlar bir tığ alayım. Arkadaşlar bir iğneye ip geçirip bu ilmekleri ipin üzerine de toplayabilirsiniz. Ya da böyle tığla benim gibi de yapabilirsiniz. İlmeğime girdim. Bu şekilde arkadaşlar kaydırarak ilmeklerimi örüyorum. Ayracıma kadar devam edeyim arkadaşlar. Ayraçlarımın bulunduğu yere kadar aynı işlemi tekrarladım. Ayracımı çıkarıyorum. Buradaki düz ilmeği arka bedenime dahil edeceğim arkadaşlar. Şimdi burayı bir kapatalım. 2 tane zincirle kapatıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar 4 tane artış yapacağız. Ön bedenimizle arka bedenimizi birleştireceğiz. 2, 3 ve 4. Aradaki ilmeğimizi dediğim gibi yine bedenime dahil ediyorum. Ayracımı çıkardım. Şimdi diğer ayraçlarımın bulunduğu yere kadar yine haroşa olarak devam edeceğim. Ayracıma kadar öreyim. Ayraçlarıma kadar arka bedenime ait ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı çıkarıyorum. Aradaki bir tane ilmeğimi de yine bedenime dahil ediyorum. Diğer ayracımı da çıkarıp bu taraftaki ayracıma kadar aradaki ilmekleri yine tığımla toplayacağım. Kol bedenimize ait 38 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 38 tane ilmeğimizi bu şekilde toplayacağız. Dediğim gibi ilmeklerinizi iğne takıp ipin üzerine o şekilde de aktarabilirsiniz. Ayracıma kadar devam edeyim arkadaşlar. Ayraçlarıma kadar ilmeklerimi topladım. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi 4 tane artışta burada yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Diğer ön bedenimizle birleştireceğiz. Aradaki ilmeğimi yine bedenime veriyorum demiştim. Ayracımı çıkardım. Ve haroşa olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar haroşalarımı öreyim. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü de sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Şimdi bir ön yüz, bir arka yüz yine haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra modelimizi uygulayacağız. Şimdi ön yüzümüzü ve arka yüzümüzü yine haroşa olarak örelim. Daha sonra modelimize devam edelim. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzünü ve arka yüzünü haroşa olarak ördüm. Kol altından baktığımda 2 diş haroşam oldu. Şimdi modelimizle devam edeceğiz. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bu 2 sırada ne yapıyorsak aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. O yüzden bu 2 sırayı lütfen iyi izleyelim. Zaten yapımı oldukça kolay. Örgümün ön yüzünde kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ayracımı aldım bu tarafa. Şimdi modelimle devam edeceğim. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters.
Bir tane düz, 2 tane ters. Bir tane düz, 2 tane ters. Örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Baştaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Bir tane düz ilmekle başlayıp bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters olarak devam edeceğiz. Bir tane düzümü ördüm. Tekrar 2 tane tersimi örüyorum. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Modelimizin düzgün ilerleyebilmesi için bir tane ilmek keseceğiz arkadaşlar. Onu da kol altından, ortadan bir yerden keseceğiz. En son 2 tane ters ördüm. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 2 tane ters. Bir tane düz. 2 tane ters. Şimdi düzümü 2 ilmeği birlikte alarak yapıyorum. Bir tane düzümü örmüş oldum. Tekrar 2 tane ters. Bir tane düz. 2 tane ters. Bir tane düz. Ayrıcıma yakın bir yere kadar aynı şekilde ördüm ve aynı devam ediyorum arkadaşlar. 2 tane ters ördüm, bir tane düz, 2 tane ters, bir tane düz. Bir düzle başladık, bir düzle de bitirdik. Ayrıcımı aldım bu tarafa. Kenardaki 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzlerimizde de arkadaşlar baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Kenardaki 7 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ayrıcımı aldım bu tarafa. İlmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde ters örgü olarak öreceğim. Sonda 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz yine. Yani burada düzler var, tersler var. Bunun bir önemi yok arkadaşlar. İlmeklerimizin tamamını baştaki ve sondaki 7 dışındakileri örgümüzün arka yüzüne ters olarak öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü ters örgülerle ayrıcımın bulunduğu yere kadar ördüm. Ayrıcımdan sonra ilik düğme kısmına ait ilmeklerimi de haroşa olarak ördüm. Artık modelimizin anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Haroşamızdan hemen sonra bir tane düz ilmekle başlayacağız. 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters olarak sona kadar öreceğiz. Yani ön yüzde düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters gelecek. Örgümüzün arka yüzlerinde de baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Aradaki ilmeklerin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Modelimize başladığımız yerden itibaren 18 cm uzunluğa gelene kadar modelimiz aynen bu şekilde yapalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 18 cm uzunluğa gelene kadar modelimi aynı şekilde uyguladım. Şimdi 5 haroşa sırası öreceğiz ve ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle kapatacağız. Yani artık ilmeklerimizin tamamını haroşaya çeviriyoruz. Hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. 5 diş haroşamız olduğunda da örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi kapatacağız. Tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra kol bedenimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 haroşa sıramı tamamladım. Daha sonra ilmeklerimi örerek kesme tekniğiyle kestim. Şimdi kol bedenimizi yapacağız. Ben bir tanesini hazırladım. Şimdi diğerini birlikte yapacağız. Buradaki ipimizi söküp ilmeklerimizi şişimizin üzerine alacağız. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını şişimize toplayalım arkadaşlar. İlmeklerimi şişimin üzerine topladım. Şimdi arkadaşlar 4 tane buradan, 3 tane de bu taraftan ilmek çıkaracağız. Yani toplamda 7 tane. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi buradan çıkardım. Şimdi haroşa olarak devam edeceğim. Dönerek yapılan örgüde haroşa bir sıra düz, bir sıra ters olarak örülüyor arkadaşlar. O yüzden ilk sıramı düz örgü olarak örüyorum.
2 diş haroşa yapacağız. Beden örgümüzde olduğu gibi daha sonra model çalışmamızı yapacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. 3 tane ilmek de bu taraftan toplayacağım ve 45 ilmekle örgüme devam edeceğim. Üç tane ilmek toplayacağım. İlk arkadaşlar bakın burada roba artışları yaptığımız sağından ve solundan düz ilmeğimiz var. İlki bu ilmeğimiz arkadaşlar. Birincisini buradan aldım. Daha sonra sırasıyla 3 tane ilmek topladım. Şimdi ikinci turuma başlıyorum. Bu sıramı da ters örgü olarak öreceğim ve bir diş haroşamı tamamlayacağım. İpimi öne aldım. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüyorum. Kol bedenlerini dikişte örecek arkadaşlarım da model çalışmasına başlamadan önce kol bedenlerini 2 haroşa sırası örsünler. Daha sonra model çalışmasını yapsınlar. Diğer tarafı da aynı şekilde ters örgü olarak öreceğim ve birinci turumu tamamlamış olacağım. Son ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Şu an şimdi 45 tane ilmeğim var arkadaşlar. Bir diş haroşamı da ördüm. Bir sıra biliyorsunuz düz ördük. Bir sıra ters. Bir diş haroşamız oldu. Şimdi yine bir sıra düz tam tur. Bir sıra ters tam tur. İkinci diş haroşamızı da oluşturalım arkadaşlar. Daha sonra model çalışmamıza devam edelim. Evet arkadaşlar, bir tam sıra düz, bir tam sıra ters örerek bir diş daha haroşa elde ettim. Şimdi biz kol bedenimizi dikişsiz öreceğimiz için dolayısıyla örgümüzün arka yüzü olmayacak. Biz hep örgümüzün ön yüzünde ilerleyeceğiz. Eğer kol bedeninizi dikişli örüyorsanız model çalışmasını beden örgüsündeki gibi yapacaksınız. Yani ön yüzde bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters, bir düz, iki ters, bu şekilde devam edeceksiniz. Dediğim gibi tıpkı beden örgüsünde olduğu gibi örgünüzün arka yüzünde de ilmeklerinizin tamamını ters olarak öreceksiniz. Ve yine ön yüze geldiğinizde bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, arka yüz tamamen ters. Yani aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceksiniz. Biz şimdi arkadaşlar gösterdiğim şekilde yapacağız. Yine birinci sıramızda bir tane düz örüyoruz. 2 tane ters. Bir tane düz. 2 tane ters. Bir tane düz. 2 tane ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Sona yakın bir yere kadar öreyim. Aynı şekilde. Aynı işlemi tekrarlayarak sonda 3 ilmeğime kadar ördüm. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Bir tane düz ördüm, 2 tane ters, bir düz ve 2 ters. Şimdi ikinci sıramızdayız. Normalde örgümüzün arka yüzündeyiz. Ama bizim arka yüzümüz olmadığı için ön yüzümüzle devam edeceğiz. Arka sıramızda, yani ikinci sıramızda örgümüzün arka yüzünde bedenimizde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorduk. Dönerek yaptığımız için, hep örgümüzün ön yüzünde ilerlediğimiz için biz burada ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Değişen tek şey bu arkadaşlar. Yine aynı şekilde birinci sırada bir tane düz, 2 tane ters öreceğiz. İkinci sıralarda da ilmeklerimizin tamamını düz örgü olarak öreceğiz. Dikişli örenler örgülerin arka yüzüne ters örecekler. Dönerek benim gibi dikişsiz örenler de ikinci sıralarını düz örgü olarak örecekler. Sıra sonuna kadar öreyim.
Evet arkadaşlar, ikinci turumu düz örgü olarak tamamladım. Artık anlatılacak çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Yine buradan bir tane düzle başlayacağız. 2 tane ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters olarak devam edeceğiz. Birinci turumuzu, ikinci turumuzda da ilmeklerimizin tamamını az önce ördüğümüz gibi düz örgü olarak öreceğiz. Ve bu şekilde modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Modele başladığımız yerden itibaren 17 cm uzunluğa gelene kadar herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan mevcut ilmek sayımızla modelimizi uygulamaya devam edelim. Daha sonra lastik bölümünü birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, kol bedenimi model yapmaya başladığım yerden itibaren 17 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi lastik çalışmamızı yapacağız. Tekli lastik öreceğiz arkadaşlar ama öncesinde kesim işlemimiz var. İlk 2 ilmeğimizi birlikte keserek başlayacağız arkadaşlar. Ama dikişli örenler birinci ilmeği örsünler, ikinci ve üçüncüyü keserek başlasınlar. 2 tane ilmeği kestim. Aynı zamanda bir tane düz örmüş oldum. Yani düz örerek kestim. Bir tane ters örüyorum. Tekrar düzümü 2 ilmeği birlikte alarak kesip örüyorum. Bir tane ters ördüm. Düz 2 ilmeği birlikte alarak kesip örüyorum. Bir ters. 2 ilmeği kesiyorum, bir düz. Bir ters, tekrar 2 ilmeği kesiyorum, bir düz. Bir ters. 2 ilmeği birlikte alıp kesiyorum, bir düz. Bir ters. 2 ilmeği birlikte alıyorum, kesiyorum, bir düz. Bir ters, yine 2 ilmeği birlikte alıyorum, bir düz. Bir ters. Arka tarafta da aynı işlemi yapacağım. En son terste kaldığım için yine keserek devam edeceğim. Tersimi örmüştüm. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz. Bir tane ters. Düzleri kesiyoruz arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir düz. Tersi ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz. Bir tane ters. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz. Bir tane ters. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz. Bir tane ters. Son kez 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Ve son ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Şimdi kaç tane ilmeğimiz var onu da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 tane ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizde arkadaşlar bir düz bir ters klasik lastik örgü olarak öreceğiz. Toplam 8 tur öreceğiz arkadaşlar. Az önce kesim işlemi yaparken düzümüzü ördük, tersimizi de ördük. Yani düzlerimizi keserek ördük. O yüzden şimdi düzleri düz öreceğiz, tersleri ters. Bu şekilde dediğim gibi 8 tur öreceğiz. Daha sonra ilmeklerimizi keseceğiz. İsterseniz ikişer ikişer alarak kesin ya da örerek kesme tekniğiyle kesin, fark etmez. Düzü düz örüyorum, tersi ters. Düzü düz, tersi ters. Düzü düz örüyorum, tersi ters. Tek lastiği zaten herkes biliyor. Düzleri düz öreceğiz. Ters ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Birinci turumu tamamladım. Evet arkadaşlar, lastiğimizi bu şekilde 7 tur daha öreceğiz. 8 tur demiştim. Birlikte az önce bir turumuzu tamamladık zaten. Kaldı 7 turumuz. Bu 7 turda da yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Tamamladığımızda da isterseniz ilmeklerinizi ikişer ikişer alarak kesin, isterseniz örerek kesme tekniğiyle kesin. Çok fark etmiyor. Ben örerek kesme tekniğiyle keseceğim. Kol bedenimizi tamamlayalım arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra cep detayımızla devam edelim. Evet arkadaşlar, kol bedenimin lastik çalışmasını da tamamladım. Şimdi cebimizi yapacağız. Haroşalarımızın hemen bitimindeki arkadaşlar ilk yukarıdan aşağı inen düz sıramızı atlıyoruz. Diğer düz sıramızdan itibaren sayıyoruz. İkinciden itibaren 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6 düz sıramızı arkadaşlar ve arasındaki ters ilmekleri şişimizin üzerine toplayacağız. Bu şekilde yapıyoruz. Bakın ilk düzü atladım. İkinci düze giriyorum bu şekilde. Aradaki terslerimi de yine alıyorum.
Yine düzüme geldim. Düzüm alıyorum. 2 tane tersim var. 2 tersim alıyorum. Düzüm alıyorum. Tekrar 2 tane tersim var. 1 2 tersim aldım. 1 tane düzüm alıyorum. Tekrar 2 tane tersim aldım. 1 tane düz alıyorum. 2 ters aldım. 1 tane düz alıyorum. 6 sıra haroşa öreceğiz arkadaşlar. ...16 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa olarak devam edeceğiz. Dediğim gibi toplamda 6 haroşa sırası ördükten sonra ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Tamamlayalım arkadaşlar. Örerek kesme tekniğini de göstereyim yine. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Evet arkadaşlar, 6 haroşa sıramı tamamladım. Böyle iç kısımdan sayıyoruz haroşalarımızı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Öncesinde başlangıç ipimizi biraz yürütelim arkadaşlar. Gizleyelim. Bakın bu şekilde ilmeklerimin içerisinden girip ipimi yürütüyorum. Bu şekilde yürütüp sabitleyip ipimizi önce bir keselim arkadaşlar. İpimi yürüterek sabitleyip fazlalığını kestim. Bakın arkadaşlar, cebimizin bu şekilde iç kısmından, dış kısmından değil iç kısmından kesme işlemimizi yapacağız. Örerek kesme tekniği dediğimiz işlem, şu an benim ilmeklerim haroşa örüp keseceğim. Eğer düz ve ters lastik olsaydı, yani bir düz bir ters lastik olsaydı, düzümü düz örüp kesecektim, tersimi ters örüp kesecektim. Bakın ilk ilmeğimi alıyorum. Tüm ilmeklerimi haroşa örerek keseceğim. Çünkü ilmeklerim haroşa. Dediğim gibi bir düz bir ters olsaydı düzümü düz örecektim. O şekilde atlatacaktım. Tersimi de ters örüp atlatacaktım. Yani ilmeğiniz neyse arkadaşlar onu örüp kesiyorsunuz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Haroşamı ördüm. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlattım. Aynı şekilde devam ediyorum. Haroşamı örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Kesimimizi tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cebimin kesim işlemini tamamladım. Artık hırkam son haliyle hazır. Çok güzel bir hırka çalışması oldu. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.